zorunlu göçlerde sıfırdan değil de sıfırın daha aşağısından başlıyor gibi oluyoruz. Ben öyle düşünüyorum. Yani yeniden başlamak gibi söyleyebilirim. Aslında benim için olayların en dip noktası orası diyebiliriz. Yani bunu bazen aklıma şöyle geliyor. Yani oralarda şöyle bir dolaşalım derken birkaç kişiye böyle selam verdiğimizi hatırlıyorum. Şimdi bunu yaşayınca şöyle, ya evet biz buralı olmuşuz, tanıyoruz insanlara, selam Türkiye'de veriyoruz. bile bir şehrin merkezinde zor bu değil mi? Zordur. Yani birkaç İstanbul'da bunu denk gelmek. birkaç sene yaşadığımız yerlerde bile çok zordu. Hoş geldin. Merhaba, hoş bulduk. İyisin? İyiyim, sağ olun. Ses nasıl? Gayet güzel. Benim sesim nasıl? Çok güzel. Başlayabiliriz. Harika. Alesta Yeni Rota'nın bu haftaki konuğu Fevzi Katran. Çok ağır bir konuğum var. Fevzi hoş geldin. Hoş bulduk abi, hayırlı günler. Biraz bize ve seyircilerimize kendini tanıtır mısın kısaca? Öncelikle teşekkür ederim abi beni davet ettiğiniz için bu yayına. Ben Fevzi Katran, 1986 Gaziantep doğumluyum. İlk orta öğrenimimi Gaziantep'te yaptım. Daha sonra 2006 yılında Deniz Astsubay Meslek Yüksekokulu'ndan mezun olarak Deniz Astsubayı oldum. Şehit Hava Harbiyeli Ragıp Enes Katran'ın abisiyim aynı zamanda. 2017 yılında da 677 sayılı KHK ile görevinden ihraç edilmiş bir deniz astsubayıyım. Peki senin yurt dışına çıktığında karşılaştığın ilk zorluklar neler oldu? Yani yurt dışına çıkmak çok kolay değildi. Aslında karar vermek çok kolay değildi. Yani belki bu belli bir karar da değildi açıkçası. Bizi zorlayan etkenlerin bir neticesi gibi düşünebiliriz. Sonuçta bize Türkiye'de yaşama hakkı tanınmadı. Bu bir seçenek, bizim için bir olası hadi bunu yapalım gibi bir şey değildi. Ve normal yollardan da geçerek gelmediğimiz için çok zorlandık. Eşimin 3 ay geceleri ağladığını hatırlıyorum. 3 ay. Biz nasıl yapacağız, nasıl gideceğiz, nasıl bu yollardan geçeceğiz? Yani o derece zor bir karardı. Bu kararı aldık. Ama daha sonrasında buraya geldik. Sıfırdan, belki sıfırın da aşağısından başlayarak yeni bir hayat kurmaya çalıştık. Yani çok fazla zorluklar vardı. İlk başta yolun kendisi zor. Hani normal bir göç değil bizimki, zorunlu bir göç olduğu için. Yolun kendisi zor. Ölümü göze alarak yola çıkıyorsunuz. Küçücük bir çocuğunuz var 4 yaşında. Onu düşünüyorsunuz ne olacak, nasıl olacak diye. Yani dilini bilmediğiniz ortamlar, hani ötesini göremediğiniz bir şey var yani. Belirsizlik. Yani her aşaması farklı zorlukları geçen bir süreç diyebilirim yani göç sürecinin. Yani şöyle, ben az önce de bahsettiğim gibi kardeşimi kaybettim 15 Temmuz günü ve çok acı bir şekilde kaybettim. Aslında benim için olayların en dip noktası orası diyebiliriz. Yani bunu bazen aklıma şöyle geliyor. Demirin bir erime noktası gibi bir şey var. Demiri bir yerde eritiyorsunuz. İşte o 1500-1600 derecelerde falan eriyor o demir. Ama farklı şeylerde işte 200 derecede, 300 derecede çok fazla bir şey hissetmiyorsunuz demirde yani. Ben belki en dip olarak orayı gördüğüm, o acıları çok fazla yaşadığım için yani bilemiyorum, diğerleri ister istemez hani zorluklar var, şeyler var. Pes etme noktasına geldiğiniz şeyler var ama hayat devam ediyor ve bir çocuğum var. İşte kardeşimi kaybettiğimde 2 yaşında çocuğum vardı. Yani belki en büyük destek noktam ailem, işte çocuğumun hayatı, hayat devam ediyor olması. Yoksa yaşadığımız şeyler çok katlanılır şeyler değildi. Bu göç sürecinde de aynı şeyler oldu. Çok pes etme noktasına belki geldiğimiz zaman ya niye yapıyoruz bunları, ne oluyor, hani neredeyiz biz gibi çok fazla şeyler oldu belki. Ama hayat bir şekilde devam ediyor. Yani pes etme lüksümüz yok. İşte çocuklarımız var, ailemiz var, bir hayatımız var.
O zorlukların üstesinden bir şekilde gelmeye çalıştık, bilmiyorum yani ne kadar gelebildik, gelebiliyoruz. Az önce ifade ettin. Yola düştük, geldik. Dil yok, yol bilmiyoruz, iz bilmiyoruz. Dili nasıl öğrendin Fevzi? Dili öğrenmek, yani Almanca açıkça söylemesi gerekirse çok kolay bir dil değil. İngilizce ile kıyaslarsak özellikle, yani diğer Yani dilleri bilmiyorum. Sen İngilizce bilen Şimdi birisi İngilizce olarak. az çok öğrenmiş, işte okumuş, kurslara gitmiş birisi olarak Türkiye'de İngilizce ile kıyaslarsak Almanca çok kolay bir dil değil. Ve burada kurslara gidiyorsunuz, hani kamp sürecinden geçiyorsunuz, ondan sonra kurslar veriliyor, devlet destekli kurslar. Benim oturum süreci birazcık geç oldu, yani 2 yıla yakın bir sürede oturum geldi. Oturum izni gelmeden de devlet destekli kurslara gönderilmiyordu benim zamanımda, yani öyleydi biz geldiğimiz zaman. Farklı kurslar, böyle proje kurslar vardı, gönüllü insanların vermiş olduğu kurslar vardı. Oradan başladım aslında, sıfırdan. Şimdiki kadar çok içerik de yoktu Almanca ile ilgili. Şimdi YouTube'a giriyorum, ne bileyim başka yerlerden çok fazla içerik var. O zamanlar öyle çok içerik de yoktu. Bir iki kanaldan böyle bir şey vardı. Çok zorlandık. Bir iki kurs aldım gönüllü kurslardan. Daha sonra üniversiteden gidip kurs aldım. O süreçte başka kurs bulamadım. Çünkü hani nasıl kurs bulabiliriz, bize yönelik verilebilen mültecilere göre kurslar. Üniversitelere gittim. Üniversitelerde başvurdum. Hani benim için kursunuz var mı gibi. Oradan başlayıp Almancayı oturum geldiğinde ben C1 kursundaydım. Çok yani güzel. Almanca ilk o belediyedeki iş ajansındaki memurla konuştuğumuzda, yani ben onunla ilk şey yaptığımda ben C1 kursundaydım ya da C1 kursunu almak üzereydim. Yani öyle bir süreçte konuşmuştuk ilk konuşmamızı. Yani en yüksek seviyede Almanca Yani akademik seviyeye seviyede. gelmiştik diyebilirim yani. Bu sırada yavaş yavaş evinizi kurmaya başladınız. İlk eviniz nasıldı Almanya'da? Şöyle, önce kamp süreci oluyor tabii ki ilk gelindiği zaman Almanya'ya. Kamp süreçlerinden geçtik. Bir 5-6 aylık bir kamp sürecimiz oldu. Yani çok nezih olmayan ortamlarda kalmak durumunda kaldık diyelim. Yani çok aileyle birlikte de çok zor oluyor kalması. 2 ya da 3 kamp değiştirdik. Yani oralar açıkçası çok zor zamanlardı. Yalnız kaldığımız, yani aile olarak yalnız kaldığımız zamanlar oldu. Bazen 2-2,5 ay kimseyle, hani etrafımızda hiç Türk yoktu bir kampta mesela. Çok yalnız kaldık. İşte ben, eşim ve oğlum. Başka Türkçe konuşan kimse yok etrafımızda. İşte bir bayram geçirdik sanki tam o dönemde. O çok hüzünlüydü. Yani bayramdasınız, işte bayram oluyor, tamam, telefonla görüşüyorsunuz ailenizle memlekette ama yalnızsınız, bir kamptasınız, bir odadasınız. Çok zor zamanlardı. Öyle zamanlardan geçtik. Daha sonra küçük bir belediye bize dedi ki size ev bulabiliriz, ayarlayabiliriz. 1+1 böyle 55-60 metrekare gibi bir, dediler ki böyle bir ev var. Çok sevindik. Yani o zaman anlatamam, hani kaldığımız kamp ortamından, şeyden bir an önce çıkalım. Hani kendimize ait bir yerimiz olsun. En azından temizleriz, kendimize göre eşya koyarız gibi. Yani o ilk bir adım olmuştu. Yani her şey aşama aşama gidiyor. O da belirli bir aşaması olmuştu bizim Almanya'daki sürecimizin. Daha sonra oturum geldikten sonra artık yeni farklı bir eve geçme durumumuz oldu. Daha önce izin verilmiyordu. Ondan sonra yavaş yavaş işler belki rayına giriyor diyelim ya da düzeliyor diyebilirim yani. Artık işler yavaş yavaş rayına giriyor. Bununla beraber ben seni eskiden de tanıyan birisi olarak çok başarılı olduğunu biliyorum ama izleyicilerimizin de bu başarılarını öğrenmesini istiyorum. Sen İngilizce bilen, Almancayı C1 seviyesinde öğrenmiş bir kişisin. Ama Almanya'ya geldikten sonra çalışmalı ve para kazanmalıydın. Bu aşamada hangi adımları attın, hangi basamakları izledin? Bunu biraz bizimle paylaşır mısın? Kesinlikle abi, yani Almanya'daki en temel şey aslında Almanca öğrenmek oldu. Yani ilk başlangıç aşaması, integrasyonun ilk aşaması Almanca ile oluyor.
Almanca bilmezseniz ne toplumun herhangi bir kesimine katılabiliyorsunuz ne de iş alanında herhangi bir şey yapabiliyorsunuz. Tabii şimdi biz asker geçmişi olan insanlarız ama yaptığımız iş, Türkiye'deki işimiz burada çok bir karşılığı yok. Yani direkt aynı işi burada yapalım, işte biz çalışalım gibi bir durumumuz olmadığı için yeni meslekler aramaya başladık tabii o zaman. Yani ne yapabiliriz, nasıl olabilir? Aynı zamanda dil eğitimi devam ediyor, sonuna yaklaştı. Bir dil eğitimi sonuna yaklaşırken onu düşünmeye başlıyorsunuz ister istemez. Ben burada ne yapmam lazım? Farklı seçenekler var. Yani çok aşırı seçenek de yoktu belki benim için. O dönemde işte sizin gibi şanslı değildik. Belki elimizde güzel bir mesleğimiz yoktu. Farklı meslekler edinmemiz lazım. Yani meslek değiştirmemiz lazımdı. IT alanına geçmeye karar verdim. Farklı kurs seçenekleri vardı o zaman. Şimdi de hala var. İnsanlar eğitim alıp çalışabiliyorlar. Ben de IT sektörüne geçiş yapmayı düşündüm. Ve öyle bir kurs alarak 10 aylık, 12 aylık ya da 10 ay kurs, 2 ay ilave eğitim gibi tam bir sene bir kurs ve eğitim süreci geçirdikten sonra ilk birkaç başvurumdan bir tanesinde işe başlamış oldum. Yani ilk şeyim, iş tecrübem öyle oldu Almanya'da. Peki Şu anda hala aynı firmada çalışıyorum. çalışırken işte dil öğrenmiş olmana rağmen pek çok insan bu noktada yine zorluklar yaşıyorlar. Sizin firmanızda Almanca mı çalışıyorsunuz? Bazı IT firmaları bildiğim kadarıyla İngilizce de çalışıyor ya da karışık mı? Nasıl devam ediyorsunuz orada? Kesinlikle normal hani kurslarda aldığımız Almancayla ya da kurslarda konuştuğumuz, okuduğumuz Almancayla günlük hayatta, iş hayatında çok bazen birbirine örtüşmüyor. Yani o teorikle pratik kısmı çok farklı olabiliyor. O alanda illaki zorluklar yaşadım. Herkes yaşıyordur kesinlikle. Yani yaşamayan bence yoktur. Almanca ile ilgili özellikle. İngilizce kısmı da belki öyledir. Yani biz Türklerde hani gramatik yapıya çok hakimiz. İşte okuma becerimiz çok iyi belki. Ama konuşmaya gelince bir yerde zorlanıyoruz. Ben de aynı zorluklardan geçtim. Benim bulunduğum firma çok büyük bir firma, international bir firma. Amerika merkezli. Bütün dünyada varlar, çok büyük IT alanında en büyük firmalardan bir tanesinde çalışıyorum. Toplantılarımızın bazısı İngilizce oluyor, bazısı Almanca oluyor. Hatta arada böyle geçişler yaptığımız toplantılar oluyor. İlk Almanca bilmeyen farklı ülkelerden katılan yazılımcı arkadaşlar geliyor mesela. Onlar geldiği zaman şimdi İngilizceye dönmemiz lazım diyorlar. Hemen bir switching yapıp İngilizceye döndüğümüz toplantılar da çok oldu. Yani bu aşamada international bir firmada çok dilli ortamlarda çalışmak durumunda kaldım. Hala da öyle. Bir projede çalıştım geçen yıl. Yani sabah bir toplantıya giriyorduk 9-10 gibi. Orayı İngilizce yapıyoruz. 10.30'da başka bir toplantı yapıyoruz. Orası Almanca oluyor. Bazı kısımda dokümanlar Almanca, bazı kısımda dokümanlar İngilizce olmak zorunda. Öyle çalışma ortamımız çok dilli olarak devam ediyor. Peki hem bu IT'yi öğrenirken hem de işe başladıktan sonra ya yeter artık ya ben bunu yapamayacağım ya da çok zor bu. Bunun üstesinden gelemiyorum dediğin bir yer oldu mu? Kesinlikle. Yani bu şimdi biz az önce onu birkaç cümleyle böyle geçtik ama hani 10 aylık 12 aylık bir kurs alıyoruz işte başlıyoruz gibi. Orası çok zor bir dönem aslında. Çok yoğun ve yorucu bir dönem. Çünkü şöyle ki insanların 3-4 senede aldığı eğitimi sıkıştırarak 10-12 aya koyuyorsunuz ve her şey yeni size. Şunu hatırlıyorum, yani her gün farklı terimler öğrenmek durumunda kalıyorsunuz. Yani kaçırma lüksünüz yok. Bugün ben bunu aman bugün yapmayayım, ertesi güne bırakayım deme lüksünüz yok. Her gün mesai yapar gibi 8 saat, 10 saat o yeni öğrendiğiniz alan üzerinde çalışmanız gerekiyor ve bunu hani içine sindirip yeni şeyler öğrenmeye devam etmeniz gerekiyor. Bu çok zor bir süreç aslında. O süreçte çok zorlandım. Sağ olsun eşim çok destek oldu. Yeni çocuğumuz olmuştu. Enes Burak, sen de biliyorsun abi.
O zaman da çok zorlanmıştım. Kapıya gelip vurduğunu çok hatırlıyorum. Böyle baba çık dışarı falan diye. Yani çok zor zamanlar, kolay değil. Eşimin hakkını tek teslim etmem lazım. Bana çok yardımcı oldu bu süreçte. Yani o olmasa böyle hani başarabilir miydim bilmiyorum. Çünkü siz zaten çok zorlanıyorsunuz. Belli yeni şeyler öğreniyorsunuz falan. İşte hem dilin etkisi var, hem yeni öğrendiğiniz mesleğin etkisi var. Ama bir yerde bunu başarmam lazım diyorsunuz. Yani o sabredip o süreci aşmanız lazım. Bunu da biliyorsunuz. Ve neticede bir şekilde orayı atlattık. İş bulma sürecine geldik. İş bulma süreci de ayrı bir handikap diyelim. Yani orası da sonuçta tamam ben bu eğitimi aldım ama iş bulma nasıl olacak gibi en büyük stresi de belki orada çektim gibi. Yani hayal edemiyorsunuz aslında. Geldiniz işte tamam dil öğrendiniz. Belli kursu da aldınız. Orada da biraz staj gibi projelerde de çalıştınız. Ama esas iş hayatı nasıl olacak? Gerçekten yapabilecek miyiz? Yani bunu da başarabilecek miyiz? O noktada çok zorlandığımı hatırlıyorum, yani psikolojik olarak zorlandığımı. Ama bir şekilde eşimin de desteğiyle, çocukların varlığıyla oraları da atlattık. İş hayatına başlamış olduk. Ben tabii hayata tutunma çabanı yakından izliyorum. İzleyicilerimiz açısından vurgulamak istiyorum. Fevzi Katran Almanya'da doğmadı, büyümedi. Fevzi Katran Antep'te doğdu, büyüdü. Çeşitli acılar yaşadıktan sonra ülkesini terk etmek zorunda kaldı. Almanya'ya geldi. Ama Türkiye'de bir geçmişi var. Ben buradaki özellikle askeri geçmişine odaklanmak istiyorum. Senin göç etmende, buraya gelip dil öğrenmende, oradaki belediyede olsun veyahut da komşularınla olsun ilişkilerinde, son olarak da mesleğinde ve mesleğindeki başarında askeri geçmişin etkisi ne oldu? Yani kesinlikle askeri geçmişim etkisi olmadı diyemem. Ben 10 sene çalıştım. Deniz astsubayı olarak. Farklı görevlerde çalıştım. En sonki görevim Deniz Kuvvetleri Komutanı Emir Astsubayı'ydı. Çok fazla yani belki benle aynı tecrübeye sahip insanlardan daha fazla şeyler görme imkanım oluştu. Belki büyük resmi görebildim. Görme imkanım oldu. Üst rütbede insanlarla çalışırsanız böyle imkanlarınız oluyor. Deniz kuvvetlerinde çalışıyorsunuz ama küçük bir birlikte çalışmakla Deniz Kuvvetleri karargahında çalışmak arasında çok büyük farklar oluyor. O açıdan da farklı tecrübelerim oldu. Yani Türkiye'de çok acı şeyler yaşadım. Hani o tecrübelerin dışında acı tecrübeler de yaşadım. Yani hepsini üst üste koyarsak illaki bizi belli bir konuma getirip yardımcı olduğu yerler de oldu diyebilirim. Çünkü çok fazla deneyim yaşıyorsunuz, şey yaşıyorsunuz. Bunlar da sizi belli aşamalarda destekliyor gibi. Asker olmanın en büyük şeyi belki benim için değişen şartlara ayak uydurmama çok yardımcı oldu diyebilirim. Çünkü çok sık değişen bir zaman oldu. Zorluklara alışmam gerekti. Sıfıra düştük, belki sıfırdan daha aşağıya düştük. Ama ondan sonra oradan hadi deyip tekrardan bir yenilenme süreci yaşadık. Sabır etmemizi öğretti belki askerlik bize. Disiplinle bazı eğitimleri, az önceki söylediğim gibi o eğitimi belki yarıda bırakabilirdim ama ya ben bunu yapmalıyım, başarmalıyım. Orada bir disiplin durumu söz konusu oldu sanki. Askeri mantığın, felsefenin bana katmış olduğu en büyük şey de belki o olabilir. Disiplin duygusu. Yani pes etmeme duygusu. Yeni şeylere alışma, adapte olma duygusu. Bunlar bana askeri tecrübemi kattığı şeyler diyebilirim. Acıların ardından yeni rotanda başarıyla ilerliyorsun. Helal olsun. Ama annen, baban, Türkiye'deki yakınların, eşinin yakınları, silah arkadaşların belki de, bunlar senin bu başarılarınla, yani yaşadığın acılarla üzüldüklerini biliyorum. Hep beraber üzüldük, ağladık, dualar ettik ama bugün sen başarı merdivenlerini birer birer tırmanıyorsun. Bunlar neler söylüyorlar, neler ifade ediyorlar bununla ilgili senin? Şimdi ailemle başlayabilirim. Ailem ilk başta ben yurt dışına çıkma kararı aldığımda
Onlar orada çok zorlandığımızı da görüyorlardı. Zorluk çektiğimizi, bize yaşama hakkı tanınmadığını da görüyorlardı. Çok üzüldüler belki. Zaten çok acı şeyler yaşadık. Kardeşimi toprağa vermek durumunda kaldık. İşimizden edildik. Sürgün hayatı gibi hayatlar yaşıyoruz. Çok zor şeyler. Onun üstüne bir de göç etme kararımızı onlara bildirince çok üzüldüler. Ama bir yandan da anladılar. Yani yeni bir hayat kurmamız gerekiyor. Ve Türkiye'de buna izin verilmiyor. Bir yandan da anladılar. Yolun açık olsun dediler. Dualarla bizi gönderdiler oradan. Onları orada bırakmak da çok zordu. Yani ben kardeşimin mezarına bir kere gidebildim sadece. Şu an istesem de gidemiyorum. Gidip orada dua edemiyorum. Sevdiklerim gidebiliyor. İşte oradaki ailem, annem, babam her hafta cuma günü gidip yapıyorlar, dua ediyorlar, ziyaret ediyorlar. Ben şimdi istesem de gidemiyorum. Bu çok zor, çok acı bir durum. Ama bir yandan yaşadığımız şeyler var, hayat devam ediyor. Ailem de bunu biliyor ve burada biz iyi olduğumuzu gösterince, onlarla bazen telefonda görüşünce çok mutlu oluyorlar, çok gurur duyuyorlar. Onların bir kere buraya gelme fırsatı da olmuştu depremden sonra. Deprem de yaşadılar bu arada. Yani öyle bir şey de geçirdik. Acı üstüne acı. Acı üstüne acı olduğu bir durumda bu Maraş depremi, 6 Şubat depreminden sonra Antep'i de etkilemişti. Depremden sonra buraya gelme imkanları oldu. Biraz onları ağırladık. Buraya geldikten sonra belki birazcık daha içleri rahatladı diyebilirim. Çünkü muhtemelen hiç yapamıyorlardı. Yani tamam gittiler ama ne yapıyorlar? Yalnızlar mı? Nasıllar? İyiler mi? Burada çok zorlanıyorlardı. Telefonda görüyorlar ama kucaklaşmak, görmek, yüz yüze görmek çok ayrı bir duygu oldu onlar için de, bizim için de. 5 yılın sonunda karşılaşmıştık. Burada da görünce çok mutlu oldular. Çok sevindiler. Yani başardığımız şeylere. Sonuçta biz buraya 2 tane sırt çantasıyla yola çıktık ve önünde ne olduğunu hiç bilmeden çıktık. Yani Meriç Nehri'ni geçerek çıktık. Yunanistan'da başımıza ne geleceğini bilmeden çıktık. Ama neticede ulaştığımız nokta, aşama aşama oluyor tabii ki bunlar. Ulaştığımız nokta ailem açısından, sevdiklerimiz açısından gurur verici oluyor. Bunu söyleyebilirim yani. Çok seviniyorlar. Özgürlük için yaşadığın bu zorlukları geriye dönüp baktığında yeniden olsa yeniden yapar mıydın? Özgürlük olmadan hiçbir şey olmuyor. Orada yaşama hakkı tanınmıyordu bir kere. Almanya'ya ilk geldiğimizde bütün o anlattığım kamp süreci, zorluklar, şeyler hepsinin bir yana o özgürlüğün vermiş olduğu duygu çok ayrıydı yani. Bütün hepsine değerdi o duygu. Dışarıda eşimle el ele tutuşup çocuğumla parkta, bahçede özgürce oynamak, özgürce yürümek, o çok apayrı bir duyguydu. Paha biçilemez. Kesinlikle paha biçilemez. Bunu hiçbir şeye değişmem. Yani şimdi dönün 6,5 sene oldu. 6,5 sene önceye dönün. Hani tekrar aynı yollardan, o kadar zorluklardan geçer misin? Gelir misin? Özgürlük uğruna kesinlikle gelirim. Geldin. Başarılı da bir kariyerin var şu anda. Ama toplumla entegrasyonun nasıl? Peki kendi içine kapanık bir Fevzi Katran mı var? Yoksa komşularıyla, bulunduğu yerde yaşadığı insanlarla topluma karışmış, orada değer üreten bir Fevzi Katran mı var? Nasıl bir Fevzi Katran var? Yani entegrasyon süreç işi. 6,5 sene oldu. Biraz sosyalleştiğimizi düşünüyorum artık 6,5 sene sonrasında. Kendine içine kapanık bir aile çok değiliz. Çocuklar okula gidiyor. İşte oğlum bu sene bir okul değiştirmek durumunda kaldı. 4. sınıfın bitti. 5. sınıfta bizim Türkiye açısından düşünürsek Fen Lisesi gibi bir okula başladı. O bizim için ayrı bir şey oldu. Çocukların okulunda farklı insanlarla karşılaşıyoruz. Komşularımızla konuşuyoruz. Ben bir tane şehrimde bir futbol kulübünde futbol oynuyorum. Orada arkadaşlarım var. Yani sosyal hayatın içine karışmaya çalışıyoruz aslında. Kendi içine kapanık çok değiliz. Şöyle bir anekdot anlatabilirim. Yani geçenlerde eşimle yürürken bir
Weihnachtsmarkt oluyor Almanya'da. Noel pazarları Noel değil mi? pazarları oluyor, evet. Yani oralarda şöyle bir dolaşalım derken birkaç kişiye böyle selam verdiğimizi hatırlıyorum. Şimdi bunu yaşayınca şöyle, ya evet biz buralı olmuşuz, tanıyoruz insanlara, selam Türkiye'de veriyoruz. bile bir şehrin merkezinde zor bu değil mi? Zordur. Yani birkaç tane İstanbul'da tanıdığa bunu denk gelmek. birkaç sene yaşadığımız yerlerde bile çok zordu. Ama burada onu yaşadık. O hani buraya en azından bir adaptasyonun belirli bir emaresi olarak söyleyebilirim yani. Yolda giderken birilerine selam verip selamlaşıp konuşmak. Bunları yaşadık. Çocuklar farklı kurslara gidiyor. Onlar da işte oğlumun ikisi de futbol kulübüne gidiyorlar. İşte müzik çalıyor. Mustafa Tarık, Enes Burak, o da müzik okuluna gidiyor. Derken? Piyano dersleri alıyor. Yani farklı etkinlikler yapıyoruz. Ondan sonra sosyal hayatın içinde var olmaya çalışıyoruz aslında. Sonra komşularımız var. Geçen yine Weihnacht Noel durumundan bir şey anlatayım. Komşularımız çocuklar için yapılıyor burada. Noel Baba gelip hani onlara hediye alıyormuş gibi sürprizler yapıyorlar. Komşularımız dedi ki çocuklar için böyle bir şey hazırlamak istiyoruz. İşte onların çizmelerinin içine böyle bir şeyler yerleştiriyorlar, hediyeler falan. Mesela koysunlar dedi şeyleri, bu akşam işte Nikolaus gelecek. Nikolaus bunun Almanların şeyinde Noel Baba gibi oluyor yani, öyle bir yeri var. Mesela çok güzel bir şey olmuştu o bize. Bu Çocuklar bacadan değil kapıdan geliyor. Kapıdan geldi. Çocuklar kapıyı açınca çok mutlu oldular. Aa, Nikolaus geldi bize gibi. Yani böyle bir etkileşim var. Aynı şekilde biz de onlara o Noel zamanında tatlı güzel hediyeler yaptık. Kurabiyeler yapıp onlara verdik. Bir etkileşim içindeyiz yani çevremizle. Bunlar güzel oluyor. Entegrasyonun aslında belli bir aşamaya geldiğini, ama tabii ki bitmiyor, devam ediyor. Değişen, gelişen süreçler çerçevesinde. Ama belli bir yere geldiğini söyleyebilirim yani. Dışarı çıkıp insanlara selam vermek, kendinizi belli bir yerde hissetmek, oraya ait hissetmek güzel bir duygu yani. Ya sen Türkiye'de en acı duyguları yaşamış kişilerden, ya belki birkaç kişiden birisin. Ailenle beraber söylüyorum bunu. Türkiye'de pek çok silah arkadaşımız veya da masum insanlar acılar yaşıyorlar. Onlarla nasıl bir empati içerisindesin? Onlara karşı vefa duygun nedir Fevzi? Yani şöyle söyleyeyim, şimdi şu zamana kadar bir sürü şey konuştuk. Hani buraya geldik, belli bir aşamaları geçtik gibi. Yani doğru, biz geldik, işte belli aşamaları geçerek entegrasyon sağladık, işte tekrardan bir hayat kurduk, belli bir seviyeye geldik gibi. Unuttun mu Türkiye'dekileri? Ama işte unutamıyorsunuz. Yani bunu isteseniz bile unutamıyorsunuz. En azından ben öyle yapamıyorum. Yani kalbinizin bir tarafı, vicdanınızın bir tarafı orada oluyor. Çünkü hala diyorsunuz ki benim silah arkadaşlarım var orada. Benim kardeşimin arkadaşları var şu anda, hala müebbet hapis cezası verilmiş ve hücrede tutulan çocuklar var. Yani bunlar neden böyle yapılıyor? Ben şimdi soruyorum herkese, dinleyenlere de. Bazen bunu kendime de soruyorum. Yani yapılan eylemin karşılığı mıdır bu verilen cezalar ya da bu yapılan zulümler? Kesinlikle değil. Ne yaptı çocuklar? O gün ne yaptılar? 19-20 yaşındaydı, 18 yaşındaydı çocuklar. Bir otobüse bindirilip belirli yerlere götürüldüler ama başlarına gelmeyen kalmadı. Hem orada yapıldı, linç edildiler, öldürüldüler. Ama ne yaptılar bu çocuklar? O yapılan herhangi bir eylem mi var onun karşılığında bunu yaptınız? Değil tabii ki. Şimdi bunların hepsini düşününce yani kalbinizin bir tarafı orada olması çok normal. Benim de kalbimin bir tarafı hep orada. Yani burada istediğimiz kadar şey yapalım, hayat devam ediyor, şey yapıyor ama şöyle oturup bir düşündüğünüz zaman hep ilk düşündüğünüz taraf Türkiye'dekiler oluyor. Hem ailem orada, hem yaşadıklarımız ortada, hem silah arkadaşlarımızdan şu anda orada olanlar var. Hapiste, esarette olanlar var. Yani artık bu cezası var da hapiste diyemiyorum. Onlar çünkü esir olarak tutuluyorlar. Çünkü herhangi bir şey yapmadılar. Yapılan hiçbir şeyin karşılığı bu yapılanlar olamaz. Bu zulümler olamaz. Esir olarak tutulan orada hem gencecik arkadaşlarımız var.
Kardeşimin arkadaşları var. Benim kardeşlerim var orada. Bir sürü kardeşim var şu anda. Yani onları düşünmeden geçiremem vaktimi. Yani kalbimin bir tarafı, gönlümün bir tarafı hep onlarla birlikte. Yurt dışında başarıya ulaştın. Az önce bunu hepimize ifade ettin çeşitli şekillerde. Bu başarıya ulaşmadaki senin en önemli yardımcın, desteğin neydi? Hangi düşünceydi? Yani sabır diyebilirim. Yeni şeylere adapte olma diyebilirim. Ümit etme diyebilirim. Yani güzellikleri ümit etme. Sonuçta bir şey var. Güzel olacak inşallah deyip oradan bir tutunacak bir dal bulup kendimi motive etmeye çalışıyordum. Ailem en büyük etken burada. Çocuklarım, eşim, Türkiye'deki ailem. Yani onların var olması, onlara bir şeyler kazandırabilmem. Yani bunların hepsi etkileyici etkenler bence. Bir cümlede göç etmek senin için ne demek? Yani göç etmek bir cümlede anlatılacak bir şey değil. Ama yeniden başlamak diyebilirim. Sıfırdan başlamak. Belki sıfırın aşağısından başlamak. Çünkü biz göç etmek derken normal bir göçten değil de zorunlu bir göçten bahsediyoruz burada. Zorunlu göçlerde sıfırdan değil de sıfırın daha aşağısından başlıyor gibi oluyoruz. Ben öyle düşünüyorum. Yani yeniden başlamak gibi söyleyebilirim. Senin başarı hikayeni özetleyen tek kelime nedir Fevzi? Sabır diyebilirim. Disiplin ve devamlılık diyebilirim. Tek kelime. Daha fazla kullandırmıyorum. Şimdiye kadar yurt dışında kazandığın en büyük şey ne oldu? Bakış açım değişti. Yeni perspektiflerden bakmayı öğrendim diyebilirim. Yani olaylara olduğu gibi bakmamayı öğrendim. Çünkü bazı şeyler özellikle Türkiye'de, bizim doğduğumuz toplumlarda gösterildiği gibi hiçbir zaman olmuyor. Gösterildiği gibi değilmiş. Onu çok daha net anladım yani yurt dışına çıkınca. En azından bunu Yunanistan'da çok net gördüm. Yunanistan'da bize çok yardımcı olan kardeşlerimiz vardı diyeyim. Bize Yunanistan'ı düşman Yunanistan, gavur Yunanistan diye anlatırlarken ben ilk göçe başladığım zaman Yunanistan'da kardeş gibi bana yardım eden insanları gördüm. Evet, kesinlikle. Seni bu yolda bugüne kadar motive eden en güçlü şey neydi? Yani ümit beni hep motive etti. Ümitli olmamız lazım. Yani çok zor şeyler yaşıyoruz, yaşadık. Hala yaşıyor insanlar. Ama bir yerde ümit etmemiz lazım. Ümitsizliğe hiçbir zaman yer yok. Ümitsiz olduğumuz zaman hayat çekilmez oluyor. Belki çok daha zor şeyler üst üste gelecek. Ümit var olmak lazım diyorum yani. Yaşadığın göç deneyimiyle bir hayal kur. Böyle gönlünden ne geçiyorsa. Ya bu hayal öyle bir hayal olsun ki yani hepimiz dinlediğimizde ya gerçekten farklı bir şeymiş diyelim. Senin hayalini çok merak ediyorum. Hayal deyince aklıma şöyle güzel bir şey geliyor. Çocuklarla geçen gün okuduğumuz bir kitapta çok güzel bir nokta vardı. Oradaki karaktere soruyordu diğer bir karakter. Büyüyünce ne olacaksın diye. Çocuğun cevabı iyi olmak. İyi kalpliydi. İyi kalpli. Büyüyünce ne olacaksın? İyi kalpli. Bu beni çok etkiledi. Aslında sonra düşününce şunu fark ettim. Benim hayalim de iyi bir insan olmak. İyi olmak. Başka bir hayalim yok. Yani iyi bir insan olmak ve iyi bir insan olduğum yerde tutunmak. Yani orada o şekilde devam etmek. Ve aslında istediğim çocuklarımın da iyi birer insan olarak yetişmesi, dünyaya katkı sağlaması, bulundukları topluma, bulundukları çevreye katkı sağlaması ama iyi bir insan olarak, kendileri olarak katkı sağlamaları. Bunu söyleyebilirim. Yeni Rota'nın bugünkü konuğu Fevzi Katran oldu. Fevzi, çok teşekkür ediyorum. Katıldın. Çok değerli şeyler paylaştın bizimle. Ben gerçekten ilham aldım senin hikayenden. Zaten yakından tanıyorum. Çok sevdiğim bir arkadaşımsın ama bugün senin yaşadığın acıların nasıl bir başarı hikayesine dönüştüğünü dinledik hep birlikte. Tekrardan görüşmek ümidiyle. Sağlıcakla kalın. Çok teşekkür ederim.